Apor olayları, ruhsal ışınlanmalar. Apor olayları, tarih boyunca insanlığın evrimsel ilerleyişine katkıda bulunan peygamberlik kurumu ve diğer mistik ekoller tarafından bir vasıta olarak kullanılmış bulunan kendine özgü bir ışınlanma biçimidir. Bu olayların çok çeşitli oluş teknikleri ve yapıcıları varsa da genel olarak belirli bir astral plana bağlı enerji ve o planın yasaları ile ortaya çıkan fenomenlerdir. Bu söz konusu astral plan, enerjilerini ve yasalarını kullanan bedenli ve bedensiz varlıklar çok çeşitli hallerde ve niteliklerde apor olaylarını gerçekleştirebilirler. Apor aynı zamanda fizik yetenekli medyumların celselerinde önceden mevcut bulunmayan eşyanın meydana çıkışıdır. Deney sırasında elde edilebildiği gibi farkında olunmadan da görülebilen olaylardır. Ancak bu şekilde psikik olaylar günlük hayatta sık görülmediğinden doğaüstü olaylar olarak yorumlanmaktadır. Fransızca apporter yani getirmek kelimesinden türetilmiş olan apor, celse odasında sanki duvarlardan, kapalı kapı ve pencerelerden geçerek giren objelerin maddeye nüfuz etmesi şeklinde tezahür eder. Bazen binlerce kilometre ötede bir yere taşınan bu objelerin bulundukları yerden kaybolarak aradaki tüm fizik engellerini aşıp aktarıldıkları yerde tekrar ortaya çıktıkları görülür. Sherwood Eddy, Ölümden Sonra Yaşayacaksınız adlı kitabında 1941 yılında kendisinin de bulunduğu bir celse sırasında dökme demirden yapılma ağır bir kül tablasının Chicago'daki bir apartman katında ortadan kaybolarak hemen hemen aynı anda New York'taki celse odasında belirdiğini aktarmaktadır. Aspor ise ters yönde tezahür eden bir apor olayıdır. Celse odasında kaybolan bir obje başka bir yerde ortaya çıkar. Diğer ruhi olaylarda olduğu gibi aporların meydana getirilişinde de muhtemelen birkaç metot kullanılmaktadır. Cisimlerin çoğu kez ılık hatta sıcak vaziyette gelmeleri bunların ya atomlar ya da moleküller halinde taşındığı ihtimalini akla getirmektedir. Bu kereler alınan cisimler tamamen soğuk olmaktadır ki bu da olayda başka bir metodun da kullanılabildiğini göstermektedir. Spiritüalistler apor fenomenini ruhsal varlıkların objeleri bulundukları yerden dematerialize etmeleri ve celse odasında tekrar bir araya getirmeleri şeklinde açıklarlar. Morser Barbanel, Bu Spiritüalizmdir adlı kitabında White Hawk ismiyle anılan bir ruhsal varlığın celse odasında ortaya çıkan taşlarla ilgili bir apor olayı hakkında şu tebliği verdiğinden bahseder. Bu olayı ancak şu şekilde açıklayabilirim ki taşlar entegre olana kadar atomik vibrasyonlarını hızlandırırım. Sonra buraya taşır ve tekrar katı cisim haline gelene kadar vibrasyonlarını yavaşlatırım. Objelerin kapılı odaların içerisinden ya da dışarısından taşınmaları, psikokineti, zihnin madde üzerinde tasarruf gücü ile ilgili olduğu sanılan bazı tekinsiz ev yani poltergeist olaylarında da bu çok fazla görülen bir fenomendir. Apor olaylarında konu olan objeler yerine bir celse sırasında odada bir insanın ortaya çıktığı da görülmüştür. C. Edmund'un Spiritualizm, Çözümsel Bir Bakış adlı kitabında anlattığına göre apordan ziyade mükemmel bir ışınlanma olayı olarak değerlendirilmesi gereken bu olay 19. yüzyılda tanınmış İngiliz apor medyumu Samuel Guppy'nin başından geçmiştir. Samuel Guppy kendi celseleri sırasında odada adeta boşluktan çıkarmışçasına canlı istakozlar, yılan balıkları ve taze çiçekler, meyve ve sebzeler tezahür ettirmekle tanınmıştır. Londra Hickbury'deki evinde hesap işlerine dalmışken kendisi birden Labs Quadrant Street 69 numaraya taşıyan ruhsal varlıklar tarafından çatı ve tavanların içerisinden geçirilip celse odasındaki masasının üzerine bırakılmıştır. Medyum Louisa Balton'un bir celsesi sırasında arkadaşı bir apor olayına denk gelmişti. Rehber varlık herkesin görmesi için arkadaşının elini yukarı kaldırmasını ve daha sonra kapatmasını istedi. Arkadaşının eli yakıcı bir hisle birlikte rahatsız edici bir şekilde hızla ısıtılmıştı. Rehber varlık elini açmamalısın, bu çok önemli dedi. 1-2 dakika sonra da ekledi. Şimdi açabilirsin.
Arkadaşı avucunda zincirden bileziklere takılan türde gümüş bir kayık durmaktaydı. Arkadaşlar bu apor olayları aslında bize çok da yabancı değil. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bazı yerlerde, bazı köylerde taşlanan evler vakası vardır. Burasıyla ilgili araştırma yapanların verdikleri raporlarda genelde taşlar ufak, küçük, büyük, eve hızlıcana sirayet eden yani çarpan, bazen camları kırmadan bile camın içinden geçen ya da tavana birden tavandan aşağı düşen büyük taşlar da görülmüştür. Bunlarla ilgili yapılan araştırmada özellikle Bedri Ruhselman'ın yaptığı bazı araştırmalar vardır ki taşların genelde sıcak olduğu söylenir. Bu da ilk başta söylediğimiz savı biraz desteklemekte. Fakat dediğim gibi bize çok uzak şeyler değil bunlar. Hani biz bunları cinli ya da üç harflilerce böyle yapıldığını söylüyoruz. Tabii ki bunlar da bir olgu. Çünkü boyutsal varlık olarak onların da çok kolay yapabilecekleri olaylar bunlar, fenomenler. Bunların dışarısında arkadaşlar bizde de Sufizm'de özellikle görülen pek çok örnek var. Bunlardan bazılarına gelin şimdi bakalım. Bir gün Hazreti Mevlana bir hamamın kapısından geçerken hamamın ocakçısı Hazreti Mevlana'nın arkasına düşüp çok fakir ve çoluk çocuk sahibiyim. Dünyalıktan da hiçbir şeyim yoktur. Mevlana'nın bana bir şey vermesini istiyorum deyip yalvarıp yakarır. Hazreti Mevlana ağzını aç der. O ağzını açınca Hazreti Mevlana avucu ile onun ağzını kapar. Ocakçının ağzından az sonra kucağına bir şeyler dökülür. Baktığında kucağında daha sıcaklığı üzerinde yeni basılmış ve yeni damgalanmış 20 altın dinar olduğunu görür. Yine ünlü bir bestekar olan Kemali Kavval bir dostun tertip ettiği semada içinden acaba bu semada benim teyfime ne kadar para atılacak diye düşünür. Hazreti Mevlana yerden bir avuç toprak alıp onun tefine atar ve al da gözüne sok der. Kemali Kavval o anda tefinin altınla dolu olduğunu görür. Yine bir gün Hazreti Mevlana Emir Bahattin'i ziyarete gitmiştir. Bir zaman sonra Hazreti Mevlana'nın yemek istemesi üzerine Emir Bahattin hizmetçisine yiyecek ne olduğunu sorar. Fakat hizmetçi yemeğin yeni yendiğini ve kapların yıkanmak için tencereye su konulduğunu söyler. Bunun üzerine Hazreti Mevlana hizmetçiden o tencereyi ve bir sahan ile bir kase getirmesini ister. Kendi eliyle kaseye biraz su koyar, daha sonra bu koyduğunun kızartılmış etli pilava döndüğünü orada bulunanlar hayretle görürler. Arif Çelebi bir çocuğun elinden yemek kasesiyle yürüdüğünü görünce ona gel diye seslenir. Çocuk gelince yemek kasesini onun elinden alır ve içerisindekileri yemeye başlar. Yemek bitince de kaseyi çocuğun eline verir ve kaseyi kapatıp git der. Çocuk bir süre ilerledikten sonra merak edip kaseyi açar ve içinin eskisi gibi yine yemekle dolu olduğunu görür. Yine Mevlana'da olduğu gibi çok önemli bir isim olan Hacı Bektaş Veli'de de buna benzer apor deneyimleri görülmektedir. Bir gün ders yaptıkları medresede Lokman Peren de abdest almak için su ister. Çeşme medreseye oldukça uzaktır ve bu nedenle oradan su getirmek Hacı Bektaş Veli'ye güç gelmiştir. Hocam dua etsen de su bizim bahçemize aksa der. Lokman Peren de kendi duasının böyle bir keramet için yeterli olmadığını söyler. Hacı Bektaş Veli bu cevap karşısında öyleyse beraber dua edelim der. Hoca ve öğrencisi el açıp hak divanında duayı dururlar. Bir süre sonra medresenin bahçesinden bilek kalınlığında bir su topraktan akmaya başlar.
Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.